hesabını veremediğiniz büyük bir servetin sırrı, iyi işlendiği için asla ortaya çıkmamış bir suçtur. Bu sarsıcı sözler, bugünün kitabının kalbinden geliyor. Ve bu söz, sosyal medyada gördüğümüz o, bir gecede gelen başarı hikayelerinin arkasında ne olduğunu merak ettiğimiz her an, aklımıza bir kanca gibi takılıyor. Ölmeyi reddedenlere hoş geldiniz. Bugün masamızda Balzac, I.N. ölümsüz eseri Goriot Baba var. Ve bu kitap bize, modern dünyanın en temel ve en rahatsız edici dinamiğini, yani hırsın mekanizmasını anlatıyor. Kitabın merkezindeki ilk fikir, belki de en trajik olanı, Goriot babanın kızlarına duyduğu sevgi. Ama bu, bildiğimiz türden bir babalık sevgisi değil. Bu bir hastalık, bir saplantı. Goriot, kızlarının mutluluğu için, kendini kelimenin tam anlamıyla yok eden bir adam. Onların en ufak bir hevesi, en geçici bir arzusu için, kendi geçmişini, servetini, hatta kimliğini eritiyor. Balzac, ona babalık İsa'sı der. Ama bu İsa, nankör tanrıçalar için kendini çarmıha gerer. Kızları lüks içinde yaşarken o, sefil bir pansiyon odasında soğuktan titrer. Kızları en şık balolarda boy gösterirken o, onların eskilerini biriktirir. Goriot'un sevgisi, karşılıksız, sınırsız ve tamamen kendini imha eden bir güç. Bu, bir erdem değil, bir trajedi. Çünkü bu sevgi, ona hayat değil, yavaş ve acı dolu bir ölüm getirir. Bu acımasız babalık portresini anlamak için, kitabı yazan adama ve yaşadığı dünyaya kısaca bakmamız gerek. Honoré de Balzac, 19. yüzyıl Fransa'sının toplumsal bir zoolojisini, yani bütün bir insanlık komedyasını yazmaya ant içmişti. Napolyon sonrası restorasyon dönemi, aristokrasinin zayıfladığı, burjuvazinin ise paranın gücüyle yükseldiği kaotik bir zamandı. Balzac'a göre Paris, artık soyluluğun değil, paranın ve hırsın yönettiği bir ormandı. Goriot Baba da bu ormanın en karanlık köşelerinden birine tutulmuş bir fenerdir. Peki, bir babanın kendini bu kadar feda ettiği bu acımasız şehirde, hırsla yanıp tutuşan genç bir adam, Eugène de Rastignac, nasıl hayatta kalır? İşte kitap burada ikinci ve belki de en modern fikrini ortaya koyar. Rastignac, I.N. eğitimi. Rastignac, Paris'e hukuk okumak için gelen, nispeten temiz kalpli, soylu ama fakir bir gençtir. Ama onun asıl eğitimi hukuk fakültesinde değil, Paris salonlarında ve sefil pansiyon odalarında gerçekleşir. İki akıl hocası olur. Biri, kuzeni Vicomtesse de Beauxont'tır. Vicomtesse, ona acı bir ders verir. Bu dünyada başarılı olmak istiyorsan, erkekleri ve kadınları birer post atı gibi gör. Birini yorunca diğerine atla. Sakın kalbini gösterme yoksa kaybedersin. Bu, hayal kırıklığına uğramış aristokrasinin soğuk pragmatizmidir. Diğer akıl hocası ise pansiyonun karanlık figürü Vautrin'dir. Vautrin, sistemin kurallarını tamamen reddeden bir kanun kaçağıdır. Onun felsefesi daha basittir ve daha korkunçtur. Başarı erdemdir. Bu ormanda ya avlarsın ya avlanırsın. Namuslu olmakla bir yere varamazsın. Rastignac bu iki ders arasında sıkışır. Hukuk kitapları bir kenara atılır. Asıl ders, toplumun ikiyüzlülüğünü, ahlakın nasıl esnetileceğini öğrenmektir. Kitap, bir gencin masumiyetini kaybedip sistemin acımasız bir oyuncusuna dönüşmesinin hikayesidir. Fakat Balzac, I.N. dehası, bu dönüşümü tek boyutlu bir ahlaki çöküş olarak göstermemesidir. Rastignac, I.N. içinde bir vicdan mücadelesi sürer. Her ahlaksız adımdan sonra iç hesaplaşmalar yaşar. Bu da onu bir canavardan çok, sistemin içinde hayatta kalmaya çalışan trajik bir figür haline getirir. Peki, bu oyunun kuralları ne? İnsanların, hatta ailenin bile birer metaya dönüştüğü bu sistemin para birimi ne? Bu soru bizi kitabın üçüncü büyük fikrine getiriyor. Her şeyin metalaşması. Goriot, babanın dünyasında, her duygunun, her ilişkinin bir fiyatı vardır. Goriot, kızları için yürüyen bir cüzdandan farksızdır. Onu ancak paraları bittiğinde hatırlarlar. Kızı Delphine'in Rastignac'a olan aşkı bile, aslında o parıltılı dünyaya, Beauxant, Ayen salonlarına bir giriş bileti arzusundan ayrı düşünülemez. Rastignac, Ayen, kendisi, Delphine olan tutkusunu bir basamak olarak görür. Vautrin'in dostluk teklifi ise soğuk bir iş anlaşmasıdır. Milyonluk bir mirasçıya karşılık %20 komisyon. Bu metalaşmanın en acı ve en dokunaklı örneği, Rastignac, I.N. ailesine yazdığı mektuptur.
Tıpkı Goriot'un kızlarının babalarını sömürdüğü gibi, Rastignac da Paris'te, başarılı olmak için gereken araçları, yani şık eldivenleri, yeni takım elbiseleri alabilmek için, taşradaki ailesinin, kız kardeşlerinin son kuruşuna göz diker. Ailesinin fedakarlığı, onun hırsının yakıtı olur. Sevgi, bir sermayeye dönüşür. Bu, Balzac, modern kapitalist toplumun ruhuna dair yaptığı en keskin teşhislerden biridir. Peki, Balzac, bize sunduğu bu tablo tamamen karanlık mı? Bu acımasız sistemin içinde hiç mi çatlak yok, hiç mi sahici bir duyguya yer yok? Aslında var. Balzac, sadece bir yergi yazarı değil, bir trajedi yazarıdır. Goriot'un sevgisi, her ne kadar patolojik ve kendini yok edici olsa da, saflığı ve sınırsızlığıyla yücedir. O, çıkarlar dünyasında bir anomali, anlaşılmaz bir fedakarlıktır. Rastignac, zaman zaman hissettiği suçluluk, Goriot'a duyduğu şefkat ve tiksinti karışımı bağlılık da gerçektir. Hatta tıp öğrencisi Bianchon karakteri, dürüstlükle ve alçak gönüllülükle kendi yolunda ilerleyen bir alternatifi temsil eder. Kitabın trajedisi, herkesin doğuştan kötü olması değil, Paris'in sosyal yapısının ve acımasız rekabetin, iyi niyetleri ve saf duyguları sistematik olarak ezmesi, kirletmesi veya yok etmesidir. Goriot'un sevgisi bu dünyaya fazla geldiği için, bu sistem tarafından adeta çarmıha gerilir. Bu yüzden onun ölümü, sadece bir babanın değil, çıkara dayanmayan saf sevginin de ölümüdür. Peki 1835'te yazılmış bu kitap, neden bugün hala bu kadar canlı, bu kadar rahatsız edici, neden ölmeyi reddediyor? Çünkü Balzac, Paris'i, aslında bugün yaşadığımız büyük şehirlerin, hırs ve başarı kültüyle yoğrulmuş modern dünyanın ta kendisi. Kitap, bize 3 tanıdık sendromu gösteriyor. Birincisi, Goriot sendromu. Çocuklarının sosyal statüsü, doğru okulu, Instagram'a layık düğünü, son model telefonu için kendi hayatlarını, birikimlerini, hatta geleceklerini feda eden, sonra da bir kenara atılan ebeveynleri her gün görüyoruz. İkincisi, Rastignac ikilemi. Büyük şehirlere gelen gençlerin üzerinde hissettiği o ezici başarı baskısı. Hustle culture denen, her şeyi mübah gören çalışma ahlakı. İlişkilerin birer networking aracına, insanların ise basamağa dönüştüğü o acımasız yarış. Bugünün wow trenleri, bize zenginliğin ve gücün kestirme yollarını satan yaşam koçları veya online gurular değil mi? Son olarak, her şeyin bir metaya dönüşmesi. Sosyal medyada hepimiz birer kişisel markayız. İlişkilerimiz, tatillerimiz, yediğimiz yemekler, hepsi sosyal sermaye biriktirmek için sergilenen birer performans. Goriot Baba, bu performans toplumunun ve onun getirdiği yabancılaşmanın 200 yıl önceki röntgenini çekmiş gibidir. Kitap bize, hırs motoruyla işleyen bir toplumun iç mekanizmasını bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Bizi, kendi hırslarımızla ve bu hırslar uğruna neleri feda etmeye hazır olduğumuzla yüzleştiriyor. Rastignac, Paris'e açtığı savaş, aslında her birimizin başarıya ve mutluluğa dair kendi içimizde verdiği savaşın bir yansıması. Ve bu savaş asla eskimiyor. Ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.